arkadaşlar. Dün kafeler, her yer burada açıldığı için yavaş yavaş biz de bugün siftahını yapalım dedik. Aslında dün yaptık. Dün bir Starbucks'a gittik, geldik. Bir kahvemizi içtik. Ben hatta karantinadan önce de biraz şuraya bakmayı deneyeceğim. Kamerayı göremiyorum ama ben hatta karantinadan önce de hani son bir kahvemi içip öyle girmiştim. Açılışı da öyle yaptım yani Starbucks'a. Biraz gezdik tabii, işte hani böyle büyük mağazalar, işte Zara, Oysho gibi yerler açık değil ama onlar da sanırım ayın 19'unda açılacak. Bugün buranın Francesinha diye bir yemeği var. Porto'ya özel, Portekiz'e özel. Onu yemeye gidiyoruz. Çok kötü gözüktüğü için daha önceden yememiştim. Zaten göstereceğim size birazdan. Üzerinde böyle bir kaşar var. Böyle altı sanki böyle ekmek gibi, yumurta var. Böyle sosis bir şeyler karışım, yani kötü bir şey, bayağı kötü gözüküyor ama yine de gelmişken tabii ki buranın meşhur şeylerini yemek gerekiyor. Şu an Ali Adoş Meydanı'ndayız. Burası buranın en meşhur caddelerinden, merkezinde bir yer yani tam. Burada büyük mağazalar var, Tod's var, Burberry gibi yerler var. Şurada saat kulesi mi diyeyim artık, böyle bir sürü yerde bu tarz böyle saati olan yapılar var. Burada şu olay da çok hoşuma gitti benim. Böyle birdleri bağlamıyorlar. Bizimki gibi değil. Burası böyle sabahları tabii ki daha güzel bir yer. Daha böyle her yer aydınlık ve bütün binalar krem rengi. Ve binaların böyle tepelerinde çok böyle işçilik diyeceğim ama ben. Çok desenler var. Nasıl yapılıyor bilmiyorum gerçekten bunlar. Buradan zaten her yere, bu bulunduğumuz yerden her yer çok yakın. Burası bizim eve de çok yakın. O yüzden o konuda şanslıyız. Bu Ali Adoş Meydanı'ndan her yere yani uzanan kollar var gibi düşünün. Buradan her yere çok kolay ulaşılabiliyor. İçeride atlı karınca var. Sokaklarda çok fazla ışık yok. Ya Eskişehir'de yaşayan varsa veya daha önce ara sokaklarına gezen varsa tabii hani bu sokaklar çok daha geniş. Ama bana biraz orayı hatırlatıyor. Yine Hintli bir market. Burası Ponte Luis Köprüsü. Üstünden tramvay geçiyor. Burada Jardim de Morro parkı var galiba.
Bu arada söylediğimiz şey Francesinha diye okunuyormuş. Kahvelerimiz geldi. Fotoğrafta çok daha büyük gözüküyordu. O yüzden söylemiştim. Şeker koyayım. Elif Saraç, bu şarkı senin içinde. Maysuma. Bakalım nasılmış. Ekmek, et, kaşar. Hayır, etinin sosu var. Jambon var, sosis var. Et, Sosis var. jambon var. Tam alamadım tadını. Ekmek çok yoğun geldi. Bayağı buraya gelirseniz bunun tadına bakın. Güzelmiş bayağı. Arkadaşlar bir emektar daha. Yine bir video çeken birileri var. Orada bir adam görmüyorsunuz gerçi ama haber yapıyor. Yemeğimizi yedik. Kahvemizi içtik. Evimize doğru yürüyoruz. Daha önce hatırlıyorsanız bir evin içini gezdirmiştim size. Burada bu metro istasyonunun hemen diğer tarafında olan ev o. Burayı size göstermedim bu McDonald's'ı ama herhalde dünyadaki en güzel McDonald's burasıymış. İçerisi çok farklı. Avizeler, böyle bildiğiniz şamdanlar falan var. Zaten afişlerde de şey yazıyor hep, hani dünyanın en iyi McDonald's'ına sahip olduğumuz için işte şanslı hissediyoruz gibi şeyler yazıyordu afişlerde. İçeriye girilmiyor, kapıdan sipariş veriliyor şu an, o yüzden burayı şu an gösteremeyeceğim. Ama açıldığında içerideyiz. İstanbul döner kebabımız da var burada. Tadı çok güzel. Burada çok güzel şeyler var ama çok bir şey göstermiyorlar şu an. Sokaklarda ışık yok derken bundan bahsediyorum. En azından belki şimdilik böyle. Tek başınıza yürüyünce biraz korkutucu olabiliyor. Kamerada daha aydınlık gözüküyor ama. Aha, Francesca. Ama işte biz böyle yumurtalı yemedik iyi ki. Benim aslında yumurtalı söylememin sebebi oydu. Hani üzerinde öyle bir... Çok iyiymiş. Mağaza çaylar falan var herhalde. Öyle söylemememin sebebi üzerine böyle patlatmalı yumurta getiriyorlar normalde. Ama öyle gelmedi. Az önce gösterdiğim yerde böyle bir Brazilian menü diye bir şey var. Bayağı fasulye. Sanırım maş fasulyesi. Pilav. 2 tane kocaman böyle et. Başka bir şey yok. Patates var bir de. Ve hani 4 euroya satılıyor. İnanılmaz ucuz ve çok lezzetli. Çok doyurucu bir menü. Gelirseniz Almada kafeden mutlaka o 4 euro yani onu yemeniz lazım. Burada bir mozaikler çok meşhur.
Duvarda da hep bu tarz şeyler var. Arkadaşlar kimse beni beklemiyor. Grup halinde yürürken video çekmek çok zor. Cefakar arkadaşım sadece durup beni bekliyor.